Merhaba değerli arkadaşlarım. Hepiniz bir Top 11 videomuza hoş geldiniz, sefa geldiniz, şeref verdiniz diyorum değerli kardeşlerim. Arkadaşlar malum tabii kötü günlerden geçiyoruz. 2023 yılının bu son günlerinde maalesef ki şehit haberleriyle sarsıldık. Ben bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun diyorum değerli arkadaşlarım. Şimdi arkadaşlar aslında bu video birkaç gün evvel çıkacaktı ama malum o ortamdan ziyade moralman da düşük olunca bugüne nasip oldu. Biraz gecikmeli olarak da 2-3 gün gecikmeli olarak huzurunuzdayım değerli arkadaşlarım. Şimdi arkadaşlar bugünkü konuma geçiyorum. Bugünkü konum benim daha evvelde samimiyetle söylüyorum. Daha evvelde çok defa denediğim V savunma sistemi. Arkadaşlar V savunma sistemi nedir? V savunma sistemini güçlü rakiplere karşı, sizden çok daha fazla güçlü rakiplere karşı savunma veya sert savunma oynayabileceğiniz maçlarda çok rahat kullanabilirsiniz. Aslen beşli bir savunma gibi gözükse de aslında beşli bir savunma değil. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bakın görüldüğü gibi. Tabii ben şimdi kadromu buna göre tekrar dizayn ettim. Bu sezon böyle oynamıyorum. Ama daha evvelki sezonlarda çok defa denediğim ve başarılı oranımın yüksek olduğu bir savunma sistemi. İki bek görüldüğü gibi arkadaşlar kendi alanının en uç noktasında ileride. İki stopper biraz karışık olmasın burası daha iyi aydınlatmak amacıyla söylüyorum. Aynı hizada ve arkasında bir tandem stopperle beraber ve savunma sistemi dediğim gibi sert savunma ve savunma oynayacağınız karşılaşmalarda size fayda sağlayacak bir savunma sistemi ve savunma sistemi arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi burada tabii ki beşli bir savunmayla oynuyorsunuz. Artı geriye kalan 5 futbolcunuzu da yani şuradaki güruhu unutun. Ne şekilde oynarsanız oynayın arkadaşlar. Elinize kadroya göre ne şekilde oynarsanız oynayın. İstediğiniz şekilde dizayn edebilirsiniz. Yani ben şöyle dizayn edin, böyle dizayn edin demiyorum. Bizim şu andaki konumuz savunma sistemi. Arkadaşlar eğer bu savunma sistemine bir de DMC eklerseniz, şunu biraz ileri alayım, şöyle geçeyim. Yani şu kısmı arkadaşlar unutuyoruz. Eğer bir şemsiye yapmak isterseniz burada V savunma sisteminin önünde bir de DMC eklerseniz geriye kalacak 4 futbolcunuzu dizayn edebilirsiniz. İkili bir orta saha deneyebilirsiniz. Bir AMC kullanabilirsiniz. Santrfor gibi vesaire vesaire elinizdeki 4 futbolcu serpiştirebilirsiniz. Ben bu sistemde kullanmak istemiyorum derseniz o zaman da şöyle söyleyeyim. E, elinizdeki 5 futbolcunuzu da istediğiniz şekilde ileride dizayn edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar her zaman olduğu gibi V savunma sisteminde kanat bekler çok önemli. Çünkü rakibinizin savunma oynuyorsunuz, sert savunma oynuyorsunuz belki de. Sonlandıramadığı sizin kaptığınız ataklarda değerli arkadaşlar bu beklerle ileri katkı vermesi için dolayısıyla bunların bir şekilde bir free durumunda olması lazım. Şunu yapabilirsiniz. Ben bunu da denediğim için söylüyorum değerli arkadaşlar. Şu 3 stoppere yani 3 saç ayağına diyeyim öyle söyleyeyim. 3 saç ayağına geri emri vererekten sonlandıramadığınız ataklarda kontra toplar yememek adına eksik yakalanmamak adına böyle bir oyun tarzında benimseyebilirsiniz. Ama kesinlikle şu oyuncularınıza geri emri vermenizi ben tavsiye etmem. Çünkü alacağınız ataklarda
rakipten kaptığınız toplarda hücumu şekillendirmek için illaki beklere ihtiyacınız var. Ama şu üçlü için geri talimatı, yani geride kalma talimatı verebilirsiniz. Bu bir tercih konusudur. Kontra atağa açık oynayabilirsiniz arkadaşlar. Oynama şansınız olabilecek bir sistem. Ama sert savunma veya savunma oynadığınız için kesinlikle yüksek preste oynamanız önerilmez. Bunu açık ve net söyleyeyim. Taktiklerinizde yüksek pres kullanmayacaksınız. Çünkü zaten çok kuvvetli rakiplere karşı böyle bir sistem oynuyorsunuz. Dolayısıyla bu sistemde yüksek pres oynarsanız maçı kaybetme şansınız yüksek olur. Oyun tarzınızı genelde savunma ve sert savunma kurduğunuz için dolayısıyla burada pres tarzınızı alçak yapmanızı ben öneriyorum. Top kapmayı da normal veya kolaya çevirebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü duran toplar aslında bu savunmanın en büyük handikapı değerli arkadaşlar. Rakip eğer bu savunmayı aşamazsa sizin oynayacağınız oyun şekline göre, vereceğiniz emirlere göre alacağı serbest vuruşlardan, duran toplardan becerisi yüksek oyuncularıyla beraber kalenizi avlayabilir. O zaman da o sonucu, o golü çıkarmak daha zorlaşacaktır. Dolayısıyla burada amaç gol yememektir. Atabilirseniz atacaksınız. Dolayısıyla yüksek rakibe karşı, güçlü rakibe karşı, hani bu barem ne kadardır abi derseniz, yani en azından bir 10-15'den yukarı diyeyim daha doğrusu. 20, 25, 30 birim, barem diyeyim, öyle söyleyeyim. Şimdi tam kelimesini de bulamadım ya, affınıza sığınıyorum. Yani mesela örneğin siz 130 gücündesinizdir de rakibiniz 160-155 gücündedir. Örnek farzı misal. Yani sizden oldukça kuvvetli, becerileri yüksek, oldukça kuvvetli rakibe karşı bu sistemi oynayabilirsiniz. İlla ki bunları gene emri vermek gerekiyor mu? Hayır. Hayır. Şu şekilde de, normal şekilde de oynayabilirsiniz. Ama o zaman stopperleriniz ileri çıkacağı için, yani bir miktar ileri çıkacağı için, dolayısıyla dönen toplarda sıkıntı yaşama şansınız var. Ben burada size şöyle bunları, en azından 3 stopperi geride tutmanızı öneriyorum arkadaşlar. Eksik yakalanmamak için. Arkadaşlar, şimdi bakın tekrar söylüyorum. Ve savunma sistemi. Dolayısıyla bekleri free bırakın, serbest bırakın ama savunmacılarınıza geri emri verebilirsiniz. Şimdi abi diyeceksiniz ki ileriyi nasıl yapalım? Şimdi arkadaşlar, eğer DMC kullanıyorsanız zaten şansınız bir anda ileriki futbolcu sayınız 4'e düştü. Dolayısıyla bunu üçlü bir orta sahada oynayabilirsiniz. 2 orta saha, 1 AMC, 1 ST kullanabilirsiniz. Yani elinizdeki kadroya göre harmanlayarak bir şekilde onu kullanma şansınız var. DMC kullanmazsanız o zaman ne oluyor? Artı bir daha, yani 5 futbolcuyla ileriyi değerlendirebilirsiniz. DMC şöyle söyleyeyim arkadaşlar. DMC kullanmanızın yine faydası olabilir. Çünkü rakip eğer ortadan gelirse, sizin bu savunma sisteminizi kenarlardan açamayıp ortadan gelirse, orada DMC bir anlamda şuradaki tandemi kapatacağı için bir miktar avantajlı olursunuz. Zaten bu maçlarda sizden çok çok kuvvetli rakiplere karşı oynayacağınız bu sistem, bu maçlarda amacınız önce gol yememek. Oyunu tutmak. Dolayısıyla savunma oynuyorsun, sert savunma oynuyorsun ama asla, bakın bunu bir kez daha söylüyorum. Zaten yeni başlayan yine kardeşlerimiz için söylüyorum. Sert savunma veya savunma oynuyorsanız maç esnasındaki emirlerinizi kesinlikle savunma basmayın arkadaşlar. Hücum basabilirsiniz. İhtimaldir. Topa sahip olma, basmayın. Yani basabilirsiniz ama basmayın derim. Çünkü rakibinizin oyuncularının
becerileri yüksek olacağı için haliyle yüksek bir rakibe karşı oynuyorsunuz. Becerileri de çok yüksekse eğer orta sahada top çevirme esnasında, topu tutma esnasında topu kaybedebilirsiniz. Mümkün olduğu kadar karışık oynayabilirsiniz. İleriye direkt gidip uzun topla şansınızı deneyebilirsiniz değerli arkadaşlar. Ben genelde başarılı olduğum zaman uzun topla şansımı denemiştim. Çünkü topa sahip olmak için orta sahadaki oyuncularınız topu çevireceği için o anda bir anda rakibe topu kaptırabilir ve orada bir sıkıntı yaşanabilir arkadaşlar. Dolayısıyla savunma ve sert savunma oynayabilir bir sistem ve savunma sistemi arkadaşlar. Yani tekrar gösteriyorum burayı size. Ve savunma sistemi oynayabilir bir sistem. Bakın aynen bir V. Aynen böyle yandan baktığınız zaman bir V'dir. Oynayabilir. DMC kullanırsanız faydası var ama kullanmazsanız yine söylüyorum. Dolayısıyla e, rakibe muhakkak alçak preste karşılayın. Top çalmanızı normal tutabilirsiniz. Sakın yüksek şey yapmayın. Yani sert bir top çalma tarzı maç içinde denemeyin. Bunu da zararını görürsünüz. Çünkü duran toplar başınıza sıkıntı yaratabilir arkadaşlar. Ve o yediğiniz golü çıkaramazsanız da maçı kaybedersiniz. Çünkü bir anda oradan yedekleriniz de olsa oyunu formatı değiştirmek algoritmanın bunu özümsemesi, oyuncunun özümsemesi zaman alacağı için bir anda maçın sonu gelebilir. Dolayısıyla fazla bir alternatifte şansınız yok arkadaşlar. Sert savunmadan bir anda hücuma dönemezsiniz. Kademe kademe dönmek zorundasınız. Yediğiniz golün dakikası da maçın sonlarına doğru ise eğer hasbel yani örnek veriyorum, misal veriyorum. Bir anda zaten orada maçı kaybedebilirsiniz. Dolayısıyla e, önce topu savunma yönünde tutup savunmayı sağlam tutup kontra hata dediğim gibi açabilirsiniz. Tekrar tekrar söylüyorum. Kontra hata açabilirsiniz bu sistemde ve en önemlisi beklerinizin ileri çıkmasına müsaade ediyorsunuz. Kesinlikle beklere de geri talimatı vermeyin arkadaşlar. Değerli kardeşlerim. Dolayısıyla buradan alacağınız toplarla ister bu DMC'yi kullanın ya da kullanmayın. Buradan alacağınız toplarla veya rakibinizin dizilişini analiz ettiğiniz zaman zayıf bölgeleri varsa ki bu tip rakiplerin çok fazla zayıf bölgesi olmaz ama sizden çok kuvvetli bir rakiplerin ama sonuçta e, iki kanattan ortadan gidebilirsiniz. İki kanattan gidebilirsiniz. Uzun top oynayabilirsiniz çok rahat biçimde. Dolayısıyla bir olsun bizim olsun mantığıyla maçı ortak olabilirsiniz. Ben bu şekilde dediğim gibi çok maça ortak oldum. Çok maçtan da galip çıktım arkadaşlar. İnşallah bu V savunma sistemini size nakledebilmişimdir. Dilimin döndüğünce aktarabilmişimdir. Dolayısıyla tabii biraz moralimiz bozuk yine söylüyorum. Yine milletimizin başı sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun. 2023'ün son günlerini yaşıyoruz. İnşallah 2024 yılı bizim için çok daha iyi olur. Çok daha güzel geçer. Dolayısıyla yeni yılda yeni umutlarla inşallah. Yine tabii belki yeni yıl gelmeden bir değerlendirme videomuz çıkabilir arkadaşlar. Yani şu anda tabii bunun bir hazırlığı içindeyim ama çıkabilir, yetişebilir. Dolayısıyla hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ailemizin kanalından değerli arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoş kalın, esen kalın.